As students make a mistake, they are corrected, right? Whereas here, errors, when you have a mistake, when you make an error, that indicates, that shows that your learning process is active. You're learning. That's why you're making mistakes, right? Eğer hata yapıyorsanız bundan korkmayın. Çünkü hatalar öğrendiğinizi, gelişmekte olduğunuzu gösterir. Hata yapmıyorsanız bunun iki nedeni vardır. Ya native speaker sıkıntı yok, ya da hiç bilmiyorsunuz. Konuşmazsınız mesela, hata yapmazsınız. Beynine tabi. If you don't talk at all, you will not make any mistake. Or if you're a native speaker, you'll have few mistakes, right? That means a good learner is not afraid of making mistakes while interacting or while learning a second language. If you make a mistake and it is spotted by another interlocutor and you're corrected, that is something good. Because if your mistake is corrected, then you have fewer mistakes. Like think about this. This is your level. At that level, you make mistakes. You get feedback about your mistake. One less mistake, then one more. That means you have fewer and fewer mistakes when you are corrected. So you shouldn't be afraid of making mistakes. Hata yapmaktan korkmayacağız. Yapın. Sizin hakkınızdır. It is your right to make a mistake. A person without mistake is impossible. There is no person without mistake. Hatasız kul olmaz demiş Orhan Baba. Orhan Father said. Okay? Özel yukarıda Okay, define the term transfer and give an example. What do you mean by the term transfer in second language acquisition? What does it mean? You transfer something, you transfer your knowledge. What do you transfer it? You transfer it. What do you mean by it? Transfer means using sounds, expressions, or structures from the L2 when performing in the L from L1. Well, when performing in the L2, like sounds and structures. Like for example, check this structure. Güzel, because in Turkish, the adjective is before and noun. Like in English, before noun. But the article is located between the noun and adjective. In English, so in Turkish, but in English, the article is before the adjective, right? So, güzel bir kız gördüm dün gece yoldan geçerken. Ama sen arkama bakmadın, dönüp baksaydın olacaktı. Çok seviyorum Bela. Evet, ne oldu şimdi? Siz bu yapıyı alıyorsunuz, Türkçe, İngilizce uyarlamaya çalışıyorsunuz. Beautiful a girl. That is something is not jais. Okay? It is jais. Sounds for example. Morning, where are you going? Right? I am gonna instead of gonna. Why? Because in Turkish. Or door, ball, you say, instead of boo. Right?
fazla gülmeyin, vaktimiz yok. Anneler var. Anneler var. Anneler var. Evet, 12, 12b. What is not true about positive and negative transfer? Negative transfer never decreases, even the learner develops greater familiarity with the L2. No. When the learner develops familiarity, when you're familiar with second language, of course, negative transfer decreases. What is negative transfer? The things that we talk about, right? Alright, 13. Which of the following is not true about interlanguage? Inter, it can be inferred from the word inter, ara değil. When you learn a second language, you develop another language that has no connection with the forms of the first language and second language. But they are not correct. So this is your interlanguage. Yani birinci dili ve ikinci dili öğrendiğiniz zaman kendiniz bir dil oluşturuyorsunuz. Yani o geçişi sağladığınız zaman kendiniz bir şeyler uyguluyorsunuz. Mesela, for example, I remember my brother. He brought me an example. He said, "Come my with." Come my with. What is come my with? Gel benim ile, my with. Benim ile. Diskurs analiz yapma anlayamazsın. Ben anlayamadım. O analizi edemedim. Come my with. Hani come my darling, come my brother benim de come my with. Şöyle demiş olsaydı mesela with come me ya veya with me come dese anlarım. Ama come my with. Alright. So it is only the correct forms of the L2? No. It's not the correct form. It also contains incorrect forms of L2. Yani İlla o interlanguage'un doğru formu olacak değil, yanlış yapıları da içeriyor olabilir. What happens when an interlanguage fossilizes? Fossilizes? Yes. Fosilleşme nasıl oluyor? If some learners develop a fairly fixed repertoire of L2 expressions containing many forms that do not match the target language and seem not to be progressing any further, their interlanguage is said to have fossilized. Okay, remember about the interlanguage? Your interlanguage is the language that you learn, that you use while learning a second language. Okay? So, if you do the same mistakes all the time, over and over again, and you don't show any progress in that language, that means your mistakes are fossilized. Hocam, şimdi mesela dili öğrenirken veya öğrenirken daha doğrusu hani örneğin since kelimesini science diye öğreniyor telaffuzunu. Evet. Büyüdükçe o diline yerleşiyor. Doğrusunu öğreniyor fakat yine de doğrusunu söyleyemiyor. Yani diline yerleştiği için fossilizasyon bu mudur? Evet. Yani öğrenilmiş olan bir hata da herhangi bir gelişme olmazsa, örneğin şu örnekte olduğu gibi veya dear diyorsunuz sürekli, dear brother, o zaman ne oldu? Sürekli söylüyorsunuz bunu, herhangi bir gelişme de oldu, o zaman hataların fosilleşmesi oldu. Hatalar artık kalıcı hale geliyor ve değiştirmesi, evet, düzeltmesi de ben düzeltemiyorum mesela, çok zor oluyor. Right. Define the following terms. Instrumental motivation. What do we mean by instrumental motivation? This motivation, like, as an instrument, as a tool that enables you to reach your goal, your aim. Yani amacına ulaşmanı sağlayan motivasyona instrumental motivation. For example, you want to graduate from a school, or you want to be promoted at your job, and that's why you learn a second language. Or if you learn another language, then you will have more possibility to get a specific job. That means you have instrumental motivation. All right?
Bakın, completing school graduation requires being able to resign the scientific publications. That means you have instrumental motivation. Yani bir şeye aracı olan motivasyonunuz varsa siz instrumental motivation'a sahipsiniz demektir. Yani bir enstrüman var. Yani mesela diyelim ki çoğu akademisyen bazı makaleleri okumak için ne yapıyor? İngilizce öğreniyor. Veya işte diyelim ki akademisyen olabilmek için, okutman olabilmek için veya başka bir üniversitede görev alabilmek için ne yapıyor? YDS'ye giriyor, YDS sınavına giriyor. Makaleleri okumak için, YDS sınavına girmek için, mezun olmak için, yurt dışında Almanya'ya işte başvuru yapabilmek için yine dil öğreniyor. Bu instrumental motivation var demektir. Ama çocuk Litvanya'ya gidiyor. Litvanya'ya gidince bizim öğrenciler mesela orada benim şununla konuşmam lazım, şununla iletişim kurmam lazım, şöyle yapmam lazım deyip ve bir gaza geliyor. İşte o gaza da biz ne diyoruz? Right? It is to learn. Neden acaba Litvanya? Neden? Neyse bunları bilmiyorum. Evet. Serdar, The L2 for social purposes, in order to take part in the social life or a life of a community, because like there's a social life. Okay, so in Lithuania there's a social life. So, and that social life of a community which uses like English, but of course the Lithuanian language, and then you want to communicate with people in that community, and you learn the language. Which of the following is wrong about input and output? Input and output, you remember in, girdi, output, girdi ve çıktı. O meseleye tekrar